Çok güzelsiniz. Benimle araca kadar gelirsen sana bir sürü mama vereceğim. Şimdi elinizde telefon, bakıyorsunuz. İzmir'e bakıyorsun, Akdeniz bölgesine bakıyorsun ve en çok da Muğla'ya bakıyorsun. Muğla'da nereye gidebilirim? Neler yapabilirim? Akyaka'ya gittim diyeceksiniz. Tekne turu yaptım, Azmak Çayı'nı dolaştım. Bodrum'a gittim, oraya gittim, buraya gittim. Fakat Muğla'da bu sene seçilen en iyi 5 tane koy var. Biri Akbük Koyu ve bir diğeri de Çökertme Köyü'ndeki Çökertme Koyu. Aynı zamanda Çökertme Koyu, Mandıra filozofunun yaşadığı, işte o filmlerde, dizilerde gördüğümüz bir tane adam var. İşin o kısmı da bizim için çok önemli değil. Bunun dışında Kazıklı Koy var, Kıyı Kışlacık Plajı var, Bozbük Koyu var. Sohbet eşliğinde olacak bu, hem biraz yürüyüş eşliğinde olacak vlogumuz. Sizler için çektiğim görüntüleri koyacağım ki izlerken daha çok keyif alın. Evet, şu an kamerayı merak ettiği için gel. Böyle Gökova Körfezi'nin saklı cenneti diye girmeyeceğim konuya. Ya bu aralar sıkça karşılaştığım manzara o. Böyle başlıkları sürekli saklı cennet, gizli cennet vesaire. Türkiye'de hiçbir yer gizli değil arkadaşlar. İstedikten sonra kolay bir şekilde hemen Google'a yazıp gitmek istediğiniz yere çok kolay bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ülkenin her yeri zaten cennet gibi. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Fakat şunu söylemek isterim. Burası öyle bir yer ki mavi ile yeşilin iç içe olduğunu daha yoğun hissedebiliyorsunuz. Muğla zaten başlı başına doğası bakımından çok önemli bir yapıya sahip. Bu tartışılmaz bir gerçek. Karadeniz de keza öyle. Ama buranın denizinin mavisi bu yeşille bütünleştiği zaman inanılmaz dinlendirici bir huzur veriyor insana. Şu an biz itfaiye koyundayız. Yürüyeceğim yavaş yavaş şimdi. Atalım hemen kendimizi Akbük Koyu'na doğru. Girişten başlayalım. Önemli bir detay vermek istiyorum. Akbük Koyu ile İtfaiye Koyu aslında bir bütün oluşturmuş. İkisini bir bütün olarak düşünebilirsiniz. İki koy arasında harika bir orman yürüyüş yolu var. 300-500 metrelik. Ben ama açılışı İtfaiye Koyu'nda yapmak istedim. Önceden bir görmek istedim. Şimdi Akbük Koyu'na dönelim. Ben orayla ilgili size çok önemli bilgileri aktarayım, görüntüleri aktarayım. Sonra o orman yürüyüş yolundan hep beraber geri dönelim buraya. Burası ücretsiz bir sahil. Halka açık bir yer. Bakın şöyle denizin güzelliğini de pırıl pırıl görüyor musunuz arkadaşlar? Suyun güzelliğine bakın. Her ne kadar yazın Akbük kıyısı, şu ileriye doğru gördüğünüz manzara kalabalıklaşsa da burası belli bir kapasiteye kadar insan kaldırıyor. Çok yoğun bir hava bırakmıyor. Dolayısıyla bakir bir yapısı da var buranın. Yani çok dejenere olmamış. Tek temennim burası biraz daha bakımlı olabilir arkadaşlar. Yani burayı biraz daha özenli bir hale getirebilir belediye istese. Ben Akyaka istikametinden 30 dakikada geldim buraya. Şu an hareketli değil, hareketsiz halini görün istedim. En azından kıyı şeridi nasıl, temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor muyuz? Bunlar hakkında bir fikir edinin istedim. Konaklama yerleri oldukça fazla, market sayısı da fazla. Fakat sahil dar bir alana sahip. Araçların girişi yasak, en azından yazın yasak. En önemli hususlardan biri denizi arkadaşlar. İnanılmaz berrak bir denizi var. Küçük çakıl taşlarıyla kuşanmış bir koy burası. Fakat derine gittikçe çakıl yerini kuma bırakıyor. Karavan da oldukça fazla. Bungalov evler fazla. Yani destek olmak isterseniz süper teşekkür butonunu da kullanabilirsiniz. Ben YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle sosyal sorumluluk projesi yapıyorum. Sokak hayvanlarını tedavi ediyorum, sokak hayvanlarını besliyorum. Bununla ilgili çalışmalarımı Konuşan Kedi Ofi isimli Instagram sayfamda görebilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Aşağıya da bırakıyorum hemen. Yani silüeti çok bozmamışlar. Ahşap görünüm hakim. Bakın burada kiralayabileceğiniz şezlonglar. Şu kim bilir ne kadardır duruyor burada. Biri de dememiş ben bunu alayım atayım diye. Aha, bakın. Toplarız ya, sorun değil. Biliyorsunuz benim kanalımın ilk adı Doğadaki Çöpçüydü. Köylerde çöp topluyordum, hayvan besliyordum, temizlik yapıyordum ama bir süre sonra belimde çıkan sorunlar yüzünden vazgeçtim ve artık Özgür Uçakçıoğlu olarak değiştirdim kanalın ismini. Bakın sıkça da tekne var. Burada yine böyle derli toplu bir kamp alanı var. Bu arada burada bir Azmak Çayı'nın uzantısı da varmış. Burada tiny house yapılan bir yer var. İsmi de Pegasus sanırım. Çünkü Pegasus var burada. Bakın eski fiyatlar. Geçen senenin fiyatları muhtemelen. Geçen sene 220 liraysa bira, bu sene 300 olur. Su 25 lira. Tostlar 160'dan başlıyor. Omlet 120'den başlıyor. Kahvaltı kişi başı 500 lira.
Bu arkamda görmüş olduğunuz dağ ise Kıran Dağı. Yaklaşık 1000 metre yüksekliğe sahip. Akbük'e hem heybetli bir fon oluşturmuş hem de çevreye eşsiz bir manzara sunmuş. Sakız ağaçlarıyla süslenmiş bir bölge burası. Birinci derecede doğal sit alanı olarak korunuyor. Güneşin ışıklarının denizin dibine kadar ulaştığını görebiliyorsunuz. Bu Akbük güzergahına Milas ve Ören tarafından da rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Uçakla gelmeyi düşünüyorsanız da Dalaman'ı öneririm ben. Dalaman'dan işte Akyaka 1 saat, Akyaka'dan burası yarım saat, 1,5 saat gibi bir süreye rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Sahillerde kalabalığın içine pek girmeyeceğim arkadaşlar. Size olabildiğince yalın ve temiz haliyle aktaracağım. Hem izlerken yorulmayın hem de bu güzellikleri daha detaylı görme şansı elde edin. Eleştirel bakış açısını da eksik etmeyeceğim. Tanıttığım yerlerin eksik yönleri ve bu eksik yönlerin neden hala tamamlanmadığını ısrarla vurgulamak istiyorum. Burada temel ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılayabilirsiniz. Su sporlarıyla uğraşanlar da yazın sıkça geliyormuş buraya. Yani böyle pedalboard olsun, tekne olsun, kano olsun, şnorkelle dalışlar olsun sıkça yapılan bir bölgeymiş. Çünkü gerçekten suyu o kadar temiz ve berrak ki ben bile biraz böyle vizyonladım, acaba şnorkelle gelsem suyun dibinde ne gibi manzaralarla karşılaşabilirim diye. Özellikle burada deniz alıp götürüyor size arkadaşlar. Sizi içine çeken bir havası var. Ne yiyebilirsiniz burada? Oldukça fazla mekan var. Böyle gözleme tarzı, tost tarzı, hamburger tarzı böyle fast food diyebileceğimiz yiyecekleri sıkça bulabilirsiniz. Aslında balık önerirdim size ama yazın taze balık bulursanız zaten affetmeyin. Gökova Körfezi balık çeşitliliği bakımından oldukça zengindir ve gerçekten çok lezzetli balıkları var. Aynı zamanda konaklayabileceğiniz birçok alan var. Kamp alanı olsun, otel tarzı yerler olsun, pansiyon olsun. Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız ama daha erken bir tarihte rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Hiç ben konaklamadım. Kapasite ne kadar öncesinden doluyor o konuda hiçbir fikrim yok işin açıkçası. Sen beni hiç yalnız bırakmayacaksın. Ben bu durumdan çok mutluyum. Hadi gel kalk başka yere gidelim. Gel. Bu arada takip ve beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Eğer buralara geldiyseniz buralarla ilgili deneyimlerinizi muhakkak yorumlara bırakın. Çünkü buraya ilk defa gelecek olan takipçilerimiz için gerçekten harika bir fikir olur bu. Burayı sadece bir tatil rotası olarak düşünmemek gerekiyor. Eğer buraya yakın bir lokasyondaysanız kafayı dinlemek için, kendinize biraz vakit ayırmak için, ruhunuzu dinlendirmek için gelebileceğiniz seçenekler arasında. Birkaç gün önce ameliyat oldum ben koltuk altı lenfimden. O yüzden biraz ağrım var. Kamerayı tutmakta zorlanıyorum. Böyle ara ara yürüyüşümde böyle bir kabadayılık falan görürseniz kusuruma bakmayın. İsteyerek yaptığım bir şey değil. Ay yorulup çıkması lazım onun ya. O zaman o kesti birader. O mantarı kesmese var ya eninde sonunda çıkarım. Ya hayır ya misinayı kesmiştir. Ya direkt daldı bir daha çıkmadı o. Yüksel abi ne kadardır konaklıyorsun burada Akbük'te? Benim 3. senem. 3. sene. Bayağı memnunsun o zaman buradan. Her yerin memnuniyeti oluyor, şikayetleri oluyor. Hiçbir yerde kolay bir hayat yok. Her Peki yer... yaz sezonu nasıl oluyor burası? Yüksel abi. Ya bu çok uzmanlık alanım değil benim. Hı. Ama gördüklerimi söyleyeyim. Şimdi burada en büyük sıkıntı herkes araçla gelip deniz kenarında konaklamaya çalıştığı için çok da talep olduğunu düşün. Büyük bir kaos yaşanıyor. Halka açık neticede. O yüzden de işte yukarıda bir otopark oldu. Evet. O bayağı faydası oldu. Oraya bıraktım. Oraya bırakıp minibüste aşağıya servis yaptılar. Mantıklıydı bence. Görüyorsun. İşte oraya kadar git bak. Sonu işte Doğa Otel. Buradan Evet. geçerken Taş Konak. Altaş kışın açık olur. Onlar en eskilerden. Yani kışın burada 20 kişi konaklayan olur. 20 kişi. Baharda daha güzel ama. Kalabalıktan nefret ediyorum. Mesela İşte. ben şimdi yukarıdan indim geldim. Şimdi karavanını çekiyor. Benim geçmem lazım. İstop edip bekliyor. Şimdi şu anda sıkıntı yok. Tabii şu an yok. Ama arkadan herkes kafa bir milyon. Ben buradan çıkayım gideyim evime dedikleri zaman 20 tane araba arkanda olduğu zaman öndeki arabayı düşünen yok. Herkes birbirine medet umuyor. düdükle tacizde ediyor. bulunuyor yani. Ortalama ne zaman kalabalıklaşmaya başlıyor burası? Mayıs sonu mu? Evet, Hiç, aynen. değil mi? Mayıs sonu. Kolay gelsin. İtfaiye koyuna nasıl gidebilirim? Orada bir kapıyı kapatmışlar herhalde. Doğru yer yani orası değil mi? Sağ olasın. Bir itfaiye koyunu size göstermem gerekiyor. Göstermezsem olmaz. İçim rahat etmez. Böyle de pimpirikli bir adamım işte. İtfaiye koyuna giderken çok güzel görüntüler yine bizi karşılıyor.
Bir önceki Marmaris içmeler vlogumu muhakkak izleyin. Buralara yerleşmek mantıklı mı, mantıksız mı, bunlardan bahsediyorum. Daha detaylı olanı ilerleyen zamanlarda hazırlayacağım. Yorumlarınız çok önemli. Yorumların hepsini okuyorum ve buna göre hazırlamayı düşünüyorum bir sonraki videoyu. Buradaki kapalı alandan geçebiliyoruz. Bir açıklık olduğunu söyledi beyefendinin biri. Atlayıver dedi ama nereden atlayacağız aga? Ha, şuradan mı atlayacağız? Ha, şurası merdiven mi? Aga sakat sakat işler ya. Orası akvaryum koyuna gidiyor sanırım, evet. Şu açıklıktanmış ya. Neredeyse şu paletin üzerinden atlayacaktım diğer tarafa. Gerçi aynı yere çıkıyormuş. Harika bir orman yürüyüş yoluna girdim. Üstümü de çıkardım arkadaşlar. Hava çok sıcak şu an. 25 derece vardır. Çok güzel. Yaşadığımız köyde de böyle. Her gün onlarca çeşit farklı kuş sesini dinleyebiliyoruz. Buradaki yapı ne acaba? Orman Genel Müdürlüğü'ne ait. Çok güzel bir yer. Keşke sahil kısmı biraz daha geniş ve bakımlı olsa. Evet, burası. Çünkü arkada Orman Bakanlığı'nın prefabrik yapısı olduğu için muhtemelen itfaiye araçları buraları kullanıyor. Dolayısıyla ismini de buradan almış. Kaynaktan öyle okudum. Hemen şu açıdan da göstereyim size arkadaşlar. Merhaba. Mama yok yanımda. Tüh. Araçta var. Bakın bir misafirim var. Benimle arabaya kadar gelirsen sana mama veririm. Buranın izole yapısı Akbük Koyun'dan daha güzel. Çok güzelmiş ya. Şu manzarayı göstermek istiyorum size. Hemen yukarıdan bağlanan bir yol daha var. Temiz bir alan olması beni şaşırttı. Tabii ufak tefek şeyler yok değil, çöpler yok değil ama onun önüne geçemeyiz. Ama genel itibariyle gerçekten tertemiz bir yer. Bakın. Bunun içine atmışlar. Burası güzel bir alan. Yani burayı sizlere tanıttığım için mutluyum. Buranın Nisan sonu, Mayıs başındaki dinginliğini, temizliğini, berraklığını, sessizliğini, o verdiği huzuru görün ki geldiğiniz zaman nasıl bırakmamız gerektiğini de en azından biraz idrak etmiş oluruz. Çok güzel bir yer. Kedim takip ediyor beni. Çok enteresan. Yani doğanın ortasında, ıssızlığın ortasında bir tane kedi var ve peşimde. Doğanın bana rehber olması için gönderdiği kutsal bir varlık. Gidiyorum ben, gel. Hadi. Şu ıssız yerde, şu ormanın içinde, denizin kenarında, koyun ortasında bu kedinin karşıma çıkmasında ben bir niyet ararım. Yani kediler gerçekten çok önemli varlıklar. Ben onların şifa verdiğini de düşünürüm. Gel.
Bakar mısınız? Gel diyorum, geliyor. Hem de miyavlayan, konuşa konuşa geliyor. Burada tabii bir traktör yolu da olduğu için rahat bir şekilde su temin edebiliyorlar denizden. Ormanın içinden gidelim. Gel. Pis, 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 pis. Kendi halinde dolaşıyor işte, avlanıyor, besleniyor, bir şeyler yapıyor. Çeşme var mı acaba buralarda bir yerde? Heh, şurada var. Tuzlu olabilir. Çok affedersiniz. Tuzluymuş. Bakın, Akbük Koyu'nun uzaktan görüntüsü. Her ne kadar sahil ücretsiz olsa da kullanmak, şezlong ve şemsiyeleri ücret karşılığında kullanabiliyorsunuz. Bugün İtfaiye Koyu'ndan çıktıktan sonra Akbük Koyu'na yaklaştık. Beraber yürüyelim. Takaların bulunduğu bir alan da var. Balıkçılık yaygın biraz. Yani Gökova Körfezi'nde olup da balıkçılık yapmayan ben görmedim. Yani hobi olarak da sıkça yapıyorlar. Ben yapmıyorum ama. Karavan da oldukça fazla. Bungalov evler fazla. Şimdi kefale attık, bekliyoruz o zaman. Evet. Kefale atıyor, başka balık geliyor mesela. Balık çeşitliliği açısından zengin değil mi Gökova Körfezi? Burası resmen şey olması lazım. Yani milli park, koruma zaten var. Korunuyormuş zaten, evet. Yani birinci derece tarihi ve doğal sit alanı ama yeterli korunduğunu düşünüyorum. Yani 100 metrekare, 150 metrekare yerine bir tane tiny house koyup He. işte yılda bir ay gelen adama var ama sahile gelip konuşlanan adama yok mesela. O yani daha ticari düşünülüyor. Biraz bu işler hep biliyorsun yani Türkiye'nin Öyle, bundan öyle. kaynaklanıyor. Doğru söylüyorsun abi. Ama korunması lazım. Denetim lazım. Beni aşar. Denetim var zaten. Oldu mu herkese olacak. Yani Çifte standart olmayacak. Adaletin temeli o zaten. Evet. Şimdi asıl Özgür senin gördüğün yerlerden sonra yürüyerek gidilebilir ama orman içinden gitmen lazım. Zor. Çünkü ormanda şeyler oluyor biliyorsun. Bu dikenli güller falan oluyor. Her tarafı sarıyor, sarmaşıklar. Evet. Yürüyerek gidemiyorsun. Yani Evet. senin gördüğün iki koy var ya. Evet. İki koydan sonra şu burun son burun değil. Evet. Yani buradan fiziki haritaya baktığın zaman Evet. yukarıdan gördüğün buranın tam uç noktası değil. Bundan sonra iki koy daha var. Hatta 3 koy daha var. En sonunda burun var. Burunda da küçük bir kayalık bir ada var. Balıkçılar genelde onun etrafına atarlar. Balık orada hani açığa çıkıyor artık. Anladım. Yani koydan çıkmış oluyorsun ve arka tarafa dönüyorsun Özgür. Evet. Arka tarafta koca olan koyu var. Yani arka tarafta Koca olan koyu. yani orasını bir turizm işletmesi yaptılar. Bayağı bir yatırım yaptılar orayı. Yani Halil'in olduğu yer var mesela yukarıda, arka tarafta. Benim kaldığım yerin üstü. Evet. Orayı görmen lazım. Orayı artık başka zaman. Şimdi asıl burada gördüğün akvar Akbük. Akbük Koyu. Sarnıç Mahallesi diye geçiyor burası. Küme evleri. Evet. Ama arka taraf Ören'i görürsün mesela şuradan tepeye çıktığın zaman. Evet. Ören'in şeylerini görürsün. Limanın Hı. ışıklarını Marina falan falan, ha. marinasını görürsün Evet. yani. Yakın. limana. Araçla geçiliyor oradan yani o zaman. Buradan araçla gidemezsin. Geri He. dönüp çıkman lazım. He. Buradan yol yok. Ha, buradan yol yok. Burası Aracı da son nokta. Orman Parkı'nın oraya park ettim zaten aracı. Ama ben aracı bir getireceğim buraya. Köpek maması var yanımda. Mama da bırakacağım sana. Burada Bırakırım. hayvanlar ölüyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bilinçsizler var. Mesela arkadaşlar geliyorlar, çoluk çocuk balık tutuyorlar. Geçen aylarda balon sarmışlar her tarafa. Balonu tutup kenara atıyorlar falan. Orada Olmaz. acıkan hayvanlar yiyor. Zehirlenir. Yani bilen biliyor da hayvanların içerisinde bilmeyenler yediği zaman ölüyorlar. Gücümüz yettiği kadar tabii. Hoş bulduk abim. Yaşayan bir ölüdür, gönlü hasta olanların vay. Yazar kalem siyah benim kaderimi, kimse